her topluma peygamber gönderildiğine ve peygamber gönderilmeden herhangi bir topluma azap edilmeyeceğine dair Kur'an ayetleri olduğu söylenir. Bundan yola çıkılarak Türklere gönderilen peygamber nerede? Japonların peygamberi kimdi? Gibi sorular sorulur. Buna karşılık genellikle kaçamak cevapları verilir. 124 bin peygamber gönderildiğine dair rivayetlere başvurulur falan. Öncelikle konuyla ilgili teknik bazı yanlışları düzeltip Kur'an'da konunun nasıl ele alındığını söylemek gerekir. Kur'an'da her topluma Resul gönderildiği beyan edilir. Konuyla ilgili ayetlerden şunu anlıyoruz ki herhangi bir topluma Resul göndermeden ceza verilmesi söz konusu değildir. Bu nedenle Resul gönderme geleneğinin bir istisnası yoktur. Örneğin İsra suresinin 15. ayetinde şöyle denilir: Bir Resul gönderilmedikçe azap edici değiliz. Kur'an'da yer alan ve Türkçe'ye peygamber şeklinde çevrilen iki sözcük bulunur: Resul ve Nebi. Bu sözcüklerden Nebi, Türkçe'de anlaşıldığı şekliyle peygamber sözcüğünün birebir karşılığıdır. Ancak Resul daha genel bir anlam içeriğine sahip olup birebir karşılığı elçidir. Kur'an'da Resul ve Nebi sözcüklerinin geçtiği ayetlerin tamamına baktığımızda bazı nebiler için Resul nitelemesi de yapıldığını görüyoruz. Buradan şu anlaşılmalıdır: Kur'an'da peygamberler için Allah'ın elçisi sıfatı kullanılmaktadır. Yoksa bundan Resul ve Nebi farklılığından ezoterik bir anlam çıkarmak, kafa karıştırıcı sistemler, teoriler oluşturmak anlamsızdır. Resul ve Nebi farklılığının konumuz açısından önemi şuradadır: Her topluma peygamber gönderildiğinin beyan edildiği ayetlerin tamamında geçen sözcük Resul'dür. Nebi sözcüğü bu ayetlerin hiçbirinde geçmez. Kur'an'da her topluma Resul gönderildiğinin beyan edildiği ayetleri incelediğimizde Resullerin kendi kavimlerinin dilinde konuştukları, bunlardan bir kısmının Kur'an'da anıldığı, bir kısmının anılmadığı, istisnasız her topluma Resul gönderildiği anlaşılmaktadır. Bu bilgilerin dayanağı olarak şu ayetler zikredilebilir: Biz her ümmet için tebliğde bulunan bir Resul görevlendirdik. Görevlendirdiğimiz her Resulü kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açık seçik beyanda bulunsun. Senden önce de Resuller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık, bir kısmını anlatmadık. Her ümmet için bir Resul ola gelmiştir. Hiçbir ümmet yoktur ki içinden bir uyarıcı gelip geçmemiş olsun. Ahzab suresi 40. ayette Hz. Muhammed'in Nebilerin sonuncusu olduğu beyan edilmiştir. Resullerin sonuncusu olduğunu söyleme gereği duyulmamıştır. Çünkü peygamberlik yani nebilik sadece Allah tarafından takdir edilebilen bir görev, elçilik yani rasullük ise Allah tarafından takdir edilebileceği gibi kişinin kendisi tarafından gönüllü olarak da yüklenilebilen bir sorumluluktur. Burada ismimden de güç alarak Resul olduğumu ilan edecek değilim. Tarih boyunca ve günümüzde Resul olduğunu ilan eden başkalarına itibar edilmesi gerektiğini de söylemek istemiyorum. Toplumları güzel ahlaka yönlendiren söylemleriyle öne çıkmış tarihi kişilikler için Resul nitelemesinin kullanılabileceğini, hatta tarihte çeşitli toplumlarda din kurucusu olarak ön plana çıkmış kişilikler için de Resul denilebileceğini, Kur'an'da her topluma Resul gönderildiğinden söz edilen ayetlerde de buna işaret edildiğini düşünüyorum. Kur'an'da her topluma peygamber gönderildiğinden bahsedildiğini düşünmüyorum. Tarihte Resul olarak niteleyebileceğimiz kimler var? Bu Resuller Allah tarafından mı görevlendirilmiş yoksa kendilerinin gönüllü bir eylemi mi? Tarihte kimlerin Resul olarak nitelenebileceği sübjektif değerlendirmelere açık bir konu. Kur'an'da adı geçen Resuller dışında kimsenin Resul olduğu kesin olarak bilinemez. Ancak sübjektif değerlendirmeler yapılabilir. Örneğin Confucius, Buda, Zerdüşt için Resul denilebileceğini düşünüyorum. Ancak bunlar hakkında hiçbir zaman kesin bir kanaat sahibi olamam. Günümüzde de Resul olarak nitelenebilecek insanlar mevcuttur. Ancak kendisini Resul ilan edenlere, özellikle İslam toplumlarında itibar edilmemesi gerekir. Çünkü bu kurum daha çok Nebi'den, peygamberden ve Kur'an'dan mahrum kalmış toplumlar için işlevsellik arz eder. Elimizde Kur'an gibi bir kaynak varken bu tür iddialarla ortaya çıkan insanlara itibar etmemiz yanlış olur. Elimizde Kur'an gibi bir kaynak varken bu tür iddialarla ortaya çıkan insanlara itibar etmemiz yanlış olur. Müslüman olmayan toplumlarda ise Resul kavramından bir haber olunması sebebiyle bu tür iddialarla ortaya çıkan kimse olmayacaktır. Tarihte yaşamış ve bizim Resul olarak nitelendirebileceğimiz kişilerin, örneğin Confucius'un Allah tarafından görevlendirilmiş olduklarını da söyleyemeyiz. Bunlar kendiliğinden gönüllü olarak insanları iyiye, güzele yöneltmeye çabalamış insanlardır. Konuyla ilgili ayetlerde her topluma Resul gönderdik denilmekteyse de bunun bizzat Allah tarafından görevlendirilmiş oldukları
şeklinde anlaşılması yanlış olacaktır. Kur'an dili Allah merkezli bir anlatım düzenine sahiptir. Bazı eylemler bizzat Allah tarafından yapılmış gibi anlatılır. Oysa bununla anlatılmak istenen Allah'ın sadece imkan vermiş olduğudur. Kur'an'da insanın iradesi başta olmak üzere doğumu, hidayete ermesi, dalalete sapması, bir topluluğun yıldırım çarpmasıyla helak olması, devletlerin yıkılışı, yeryüzünün meydana gelişi gibi konuların Kur'an'da zikredilme şekli bu anlatım tarzına örnek verilebilir. Her topluma Resul gönderdik türündeki ayetlerin de aynı şekilde anlaşılması gerekir. Kur'an'da adı geçen Resullerin ve Allah tarafından görevlendirilmiş Nebilerin neden sadece Orta Doğu coğrafyasıyla sınırlı olduğu da sıklıkla sorulan sorulardandır. Kur'an'da anılan Resullerin Orta Doğu ile sınırlı olmasının sebebi Kur'an'ın ilk muhatap çevresinde bu Resullerin zaten biliniyor oluşudur. Kur'an'ın inzal olduğu toplumda Kur'an'da adı geçen Resullerin tanındığı biliniyor. Kur'an bu bilgi üzerine muhataplarına mesajını iletmektedir. Uzak Doğu'daki Konfüçyüs'ten habersiz Arap toplumuna Konfüçyüs'ten bahsedilmesinin bu ilk muhatapları için bir şey ifade etmeyeceği açıktır. Nebilerin Orta Doğu ile sınırlı oluşuysa genellikle başka nebiler de olduğu halde onların adından bahsedilme gereği duyulmamış diye izah edilse de ben bu ihtimale kıymet vermiyorum. Peygamberlerin sadece Orta Doğu'da görevlendirildiğini, başka herhangi bir zamanda ve herhangi bir coğrafyada başka peygamberlerin görevlendirilmediğini düşünüyorum. Kur'an ayetlerini dayanak olarak alıyorsak başka zamanlarda ve başka coğrafyalarda peygamberler görevlendirilmiş olduğunu iddia edemeyiz. Neden Orta Doğu dışında peygamber görevlendirilmedi de Resullerle yetinildi diye sorulabilir. Bunun cevabı Kur'an'da yok. Spekülasyona açık ve hata yapmaya oldukça elverişli bir konu olduğundan bununla ilgili düşüncelerimi kendime saklamayı yeğliyorum.